Merhaba, tarifime başlamadan önce beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Yoğurma kabım içerisine 2 su bardağı sütümü alıyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kuru maya alarak karıştırıyorum. Bugün harika bir haşhaşlı çörek hazırlayacağız. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın akı sarısına üzeri sürmek için ayırdık. Karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ve kontrol ilave ediyoruz. Biraz un ilave ettikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve bir tane çırpıcı ile karıştırmaya başlıyorum. Bu şekilde yaparsanız elinize fazla hamur bulaşmaz. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum ve hamur ağırlaşınca artık elimle yoğurmaya devam edeceğim hamurumu. Bugün kat kat çok lezzetli bir haşhaşlı rulo çörek hazırlayacağız. Kruvasan görünümünde çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bayram sabahı kahvaltılarınıza harika bir alternatif öneri olacak. Sizler beni bu tarifi ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ben bu tarif için ortalama 7 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Kıvam bu şekilde. Üzerini örtüyorum ve yarım saat kadar dinlendiriyorum. Haşhaşı için bir tane kabın içerisine 250 gram haşhaş ezmesini ilave ediyorum. Bunu her markette bulabilirsiniz arkadaşlar. Büyük zincir marketlerde. Ardından üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Haşhaş erine kadar iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji bırakmayı unutmayın. Çok lezzetli, pratik bir tarif oluyor arkadaşlar. İnanın gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kıvam bu şekilde. Ve hamurumda havalar sıcak olduğu için hemen mayalandı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Havasını alıyorum ve tezgahımın üzerinde birkaç dakika hamurumu yoğuracağım. Bu hamuru önce 2 bezeye, daha sonra da o parçaları da 8 parçaya böleceğiz arkadaşlar. Ben çok kalın olmasını istemediğim için bu yöntemi deniyorum. Daha lezzetli ve daha iyi oluyor. Hamurumuzu parçalara ayırıyoruz. Zaten kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam var hamurunda. Bu hamurla istediğiniz farklı haşhaş çöreklerde hazırlayabilirsiniz veya farklı tariflerde. Hatta poğaça hamuru olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Tekrar toparlıyorum ve tekrar bir tane bezeye 4 parçaya ayırıyorum. Tekrar o parçaları toparlayacağız arkadaşlar. Çok lezzetli ve pratik oluyor arkadaşlar. Önce 4 bezeye açacağız. Daha sonra 4 parçayı. Sizlere elimden geldiği kadar hızlı göstermeye özen gösteriyorum. Lütfen videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Hamurların üzeri kurumaması için önce bir tane üzerine poşet örtün. Daha sonra bir tane mutfak bezi örtersiniz. Üzeri kurumaz. Bir tane bezi alıyorum ve un serperek servis tabağından biraz büyük olacak şekilde merdane ile açıyorum. Oklava kullanmanıza gerek yok ama isterseniz kullanabilirsiniz de. Çok inceltmeden bu şekilde boyutu ideal. 4 parçayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Ben 4 parça hamur kullanacağım arkadaşlar bir bölümde. 4 parçayı da aynı boyutta açtım. Göz kararı 1-2 yemek kaşığı haşhaş ezmesi dökerek onu yayıyorum ve her katta da aynı işlemi uyguluyorum. Sadece en üst kata haşhaş ezmesi sürmeyeceğiz. Haşhaş çok lezzetli oluyor arkadaşlar çöreklerde. Sizler de mutlaka bir kere de olsa deneyin. Tekrar yayıyoruz. Üçüncü parçayı da kapatacağız ve tekrar onu da haşhaş süreceğiz. Hazırlamış olduğumuz bu haşhaşı 2 parça hamurda da kullanacağız arkadaşlar. Ona göre göz kararı sürmeye özen gösterin. Kenarlarını düzeltiyoruz ve tekrar haşhaşımdan
karıştırarak yayıyorum üzerine. Tabi isterseniz cevizi robottan geçerek ilave edebilirsiniz ama ben bugün tarifimde kullanmak istemedim. Son parçayı da kapatıyorum arkadaşlar. Toplamda 4 parça var. Önce bu şekilde parmak uçlarımla genişletiyorum ve daha sonra merdaneyle açacağım. Üzerine ve altına biraz un serpiştirerek merdaneyle açma işlemine geçiyorum arkadaşlar. Ben her tarafının eşit olması için tekrar hamuru ters çevirdim ve bu şekilde düzelttim. Size önereceğim çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Mutlaka sizler denemelisiniz. Mayalı hamur olduğu için hızlı bir şekilde merdane ile açılıyor. İsterseniz merdane kullanmadan da parmak uçlarınızla hamuru genişletebilirsiniz. Kat kat çok lezzetli, pratik bir tarif oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Hızlı bir şekilde hamurumuzu genişletiyoruz arkadaşlar. Ama çok fazla inceltmeyin. Orta kalınlıkta olması ideal. Bir tane bıçak veya rulet sayesinde parçalara bölüyoruz. Önce ortadan ikiye ve daha sonra 4'e ve diğer 4 parçayı da tekrar istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben çok küçük tercih etmedim arkadaşlar. Onun için bu şekilde tekrar bir parçayı da 4'e bölüyorum. Kat kat aşırı lezzetli, şahane bir çörek tarifi oldu. Denersiniz, mutlaka görüşlerinizi de bekliyorum. Böyle tariflerin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Geniş kenarından başlayarak ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde rulo haline getiriyoruz. Aynı kruvasan gibi arkadaşlar. Haşhaşlı tarifler bizim evimizden eksik olmayan lezzetlerden bir tanesi. Bu şekilde de oldukça lezzetli oldu. Hızlı bir şekilde tamamlayıp haşhaşlı çöreklerimi yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben biraz dilimleri büyük bıraktım. Daha küçük de hazırlayabilirsiniz veya hatta daha büyük de bu şekilde çöreklerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Kat kat çok lezzetli, şahane bir hamur işi tarifi. Deneyenlerden görüşlerini mutlaka bekliyorum. Yağlamış olduğum tepsime çöreklerimi dizdim ve ayırmış olduğum yumurta sarısını her tarafına gel şekilde sürüyorum. Daha sonra da haşhaşlı çöreklerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Arkadaşlar yağlı bir hamur olduğu için dikkatli pişirin, yanmasın. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde hazırım ve onu da artık fırına pişirmeye gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 tepsi çıktı. Ve size bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Kat kat ve çok lezzetli oldu. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.